O gün neler yaşandı biliyor musun? Sabah sıradan başladı. Ofisin kapısını açtım, ışığı yaktım, kahvemi koydum her zamanki gibi. Hiçbir şey olacağını bilmeden. Saat 11'e doğru bir dosya düştü masama. Acil dediler. Herkesin birbirine pasladığı türden. Kimsenin almak istemediği ama birinin mutlaka üstlenmesi gereken cinsten. Dosyayı açtığımda fark ettim. Bu bir dava değildi sadece. Bu bir insanın son umuduydu. Karşımda oturan adam titriyordu. Konuşurken kimseye anlatmadım. Çünkü bazı şeyler anlatınca hafiflemiyor. İçinde burukluk kalıyor. Sesini kesiyor ama ağırlığını almıyor. Zaman derler ya, zaman iyileştirmiyor aslında. Sadece susturuyor. Prangalıyor, hapsediyor ama öldürmüyor. İnsanın içinde bir ömür saklanacak şekilde muhafaza ediyor. Kime anlatacaktım ki? Her daim yanımda olduğunu söyleyen dostlarıma mı? Sözde dostlara. Üçü bir araya geldi mi ne duygusuzluğum kalıyordu ne patavatsızlığım. Sanki kendileri sütten çıkma. Neyse dedim ya, farkım olsun, kötü söz sahibine aittir deyip geçtim. Zaten bu yüzden kimseye anlatmadım, çünkü bazı şeyler hafiflemiyor. Oysa ne güzeldik be çocukken. Ağaç altında babaannemle uzandığım günler. Toprak kokusu, tarla, bahçe, hayvanlar. Zaman ağır akardı ama içimiz hafifti. Sonra ne oldu? Şehir hayatı oldu. Okul dediler, kariyer dediler, geleceğin var dediler. Sanki mutluluk bir yerlerde gizlenmiş de biz geç kalmışız gibi. Aslında kötü de başlamadı. Üniversiteyi kazandığım gün o iltifatlar hala kulaklarımda. Sen artık sadece ailenin değil, bütün kasabanın avukatı olacaksın. Evet, oldum. Şehre işi düşenin ilk uğradığı durak oldum. Sadece çay içmeye gelenler. Sen halledersin deyip masanın kenarına bıraktıkları sahte gözyaşları, dertlerini değil, yüklerini bırakıp çıkanlar. Kimse sormadı sen nasılsın, bu kadar yükü nasıl taşıyorsun. Avukat dediğim biraz zeki olmalıydı belki. Şeref gibi yapmalıydım. Mehmet amca, senin sorunu çözerim ama önce şu IBAN'a bir miktar para gönder. Masraflar için canım diye başlayan cümleler hak ediyordu belki bazıları. Ama yapmadım. Çünkü ben hala o ağaç altındaki çocuktum biraz. Hala birilerinin gözlerinin içine bakınca susmayı seçen taraftaydım. Şehir kalabalıktı ama yalnızdım. Telefonum çalardı, evet. O aramaların hiçbiri seni özledim değildi. Hepsi bir iş, bir rica, bir yük. Geceleri ofiste kalırdım bazen, dosyaların arasında. Işığı yarıya kadar kısık. Sessizlik bile yorgundu o saatlerde. İnsanın kendi düşüncelerinden kaçacak yeri olmuyor. Dost dediklerim onlar da vardı. Ama sadece iyi günlerde. Başarı konuşulurken, alkış varken yorulduğumu fark etmediler. Belki fark etmek istemediler. Bir gün aynaya baktım. Kravat düzgün, ceket pahalı ama gözler. Sanki bir yerlerde kalmıştı benim gözler. İşte o gün anladım. İnsan bazen çok şey kazanıyor ama kendini kaybediyor. Ve kimse fark etmiyor. Kimseye anlatmadım yine, çünkü anlatmak çözüm olmuyordu. Anlatmak sadece tekrar yaşatıyordu. Ama şunu da fark ettim. Bazı sessizlikler insanı korumuyor. Yavaş yavaş tüketiyor. Belki de mesele anlatmak değildi. Doğru kişiye anlatabilmekti. Ya da hiç anlatmadan başka bir hayat seçebilmekti. Avukatım ben. Kanunları biliyorum ama kendimle ilgili tek davayı hala açamadım. Belki bir gün. Dosyaları kapatıp o kasabaya dönmem, belki yine bir ağacın altında uzanmam, belki babaannem yoktur ama toprak hala vardır, değil mi? O gün neler yaşandı biliyor musun? Sabah sıradan başladı. Ofisin kapısını açtım, ışığı yaktım, kahvemi koydum her zamanki gibi. Hiçbir şey olacağını bilmeden. Saat 11'e doğru bir dosya düştü masama. Acil dediler. Herkesin birbirine pasladığı türden. Kimsenin almak istemediği ama birinin mutlaka üstlenmesi gereken cinsten. Dosyayı açtığımda fark ettim. Bu bir dava değildi sadece. Bu bir insanın son umuduydu. Karşımda oturan adam titriyordu. Konuşurken kelimeleri değil, nefesini seçiyordu. Avukat bey dedi. Beni kimse dinlemedi. O an bir şey oldu. Çünkü o cümle
benim cümlemdi. Gün ilerledikçe işler karıştı. Telefonlar susmadı, baskılar başladı. Bu davaya girme, senin başını yakar, karşındaki insanlar güçlü. İlk defa biri bana açık açık şunu söyledi. Sen iyi bir avukatsın ama fazla vicdanlısın. Akşam olduğunda ofiste yalnızdım. Dosya önümdeydi, telefonum elimde ama arayacak kimsem yok. Ve işte tam o an anladım. Ben yıllardır herkesi savunuyordum ama kendimi savunacak tek bir tanık bile yok. Gece yarısına doğru kapı çaldı. Kimse gelmez o saatte. Açtım. Karşımda yıllar önce her zaman yanındayım diyenlerden biri vardı. Bu kez dost olarak değil, uyarı olarak gelmişti. Bu davadan çekil dedi. Yoksa yalnız kalırsın. Gülümsedim. Zaten yalnızdım. Kapıyı kapattım, masaya döndüm. Dosyayı kapatmadım. İşte o gün bunlar yaşandı ve ben bunları ilk kez anlatıyorum. Belki de ilk kez sana, çünkü bazen insan tanımadığı birine daha rahat anlatıyor. Beni yargılamayacağını biliyorum, sadece dinlediğini. Kimseye anlatmadım dedim ya, yalan değil, ama şimdi bir istisna yaptım. Dosyayı aldım kimseye söylemeden, ne ofistekilere ne dost sandıklarıma. Mahkeme günü yaklaştıkça telefonum sustu. Eskiden susmazdı. Şimdi çalmamasıyla bağırıyordu. Uyarılar gerçek oldu. İşler yavaşladı. Arayanlar başka avukatlara gitmeye başladı. Selamlar yarım kaldı, bakışlar kaçtı. Duruşma günü salona girdiğimde yalnızdım. Müvekkilim önümde oturuyordu, başı eğik. Hakim dosyaya baktı, sonra bana bir an durdu. O duraklama, insanın içinden bir şey koparan cinsten. Kazandık. Evet, davayı kazandık. Ama salondan çıktığımda kimse beni tebrik etmedi. Ne omzuma dokunan oldu, ne helal olsun diyen. Akşam ofise döndüm, ışıkları açmadım, karanlıkta oturdum bir süre. O gün şunu öğrendim. Bazı zaferler alkışla gelmiyor, bazıları sessizlikle ödeniyor. Bedeli buydu, yalnızlık, dışlanmak ve herkesin içinden sessizce seni silmesi. Pişman mıyım? Bilmiyorum. Ama şunu biliyorum. O gün dosyayı kapatsaydım hayat devam ederdi. Ama ben kendimle bir daha göz göze gelemezdim. Şimdi bir tek sana anlatıyorum bunları. Çünkü sen sustun, sözümü kesmedin, haklı mıyım diye sormadın. Kimseye anlatmadım dedim ya, doğru. Ama bazı hikayeler vardır, bir kez anlatılır ve bazen bedel. İnsanın kendisiyle barışması bu bedel. Şimdi bir tek sana anlatıyorum bunları. Çünkü sen sustun, sözümü kesmedin, haklı mıyım diye sormadın. Kimseye anlatmadım dedim ya, doğru. Ama bazı hikayeler vardır, bir kez anlatılır ve bazen bedel. İnsanın kendisiyle barışmasıdır. Hala yalnızım ama ilk kez eksik hissetmiyorum.